Kore'de gelmiş geçmiş en çok izlenen Kore filmlerinin ikinci kısmını anlatacağım bir video ile geldim. Hiçbir şey anlamadım. Oturun izleyin. Var Netflix'te. Azıcık daha izleyeymişler de bari 500.000 olaymış. Ne gıcık. 49 Days. Ne ya, İngilizcesini söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak, boş ver, 49 Days'te gitsin işte. Muhtemelen çoğunuz bunu ilk 3'te falan zannediyordunuz ama öyle değil. Kendisi de bilmeyenler için söyleyeyim, Hollywood'a kadar açılmış bir oyuncu. Angelina Jolie ile falan da filmleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Kore'de de en çok izlenen filmlerden birisi olmuş zaten, çünkü bu listede anlatıyorum, başka ne olacaktı. Fakat sonrasında bu tatlılığı bozan korkunç bir gelişme yaşanıyor. Ve dedim lütfen şu ön yargını bir at, önce şu filmi bir izle. Vallahi bu yıl çıkmış bir film için müthiş bir izlenme rakamı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Kore'de gelmiş geçmiş en çok izlenen Kore filmlerinin ikinci kısmını anlatacağım bir video ile geldim. Kanalı takip edenler bilirler. Zaten bunun ilk partını yayınlamıştım. O ilk partta da tam 50 tane filmin 25 tanesini anlatmıştım. Şimdi de bu videoda kalan 25 tanesini anlatarak Kore'de en çok izlenen 50 tane filmi size anlatmış olacağım. Sizinle paylaşmış olacağım. Tabii ki de sondan başlayıp başa doğru gidiyorum. Bunu zaten her zaman yapıyorum. Yine bu videoda da 25. filmden başlayarak 1'e doğru emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyorum. Çok fazla film var. Çok fazla anlatacak şey var. O zaman haydi hemen filmlerimize geçelim. 25. filmimizin adı A Violent Prosecutor, 2016 yapımı. Hang Jong-min, Kang Dong-won başrollerinde. Bu bir suç komedi filmi. Byung Jae-wook yani Hang Jong-min'in karakteri filmde bir savcı. Sadece gerçeğin peşinde koşan asabi bir savcı, zorlu davalarıyla ünlenmiş aynı zamanda. Fakat bir gün sorgusu altındaki bir şüpheli hayatını kaybediyor ve bir şekilde bizim savcı suçlanıyor, hapse gönderiliyor. Tam 15 yıllık bir hapis cezası alıyor. 5 yıllık hapis yattıktan sonra biz onun artık o hapishanedeki sürecini izlemeye başlıyoruz. İçeride, hapishanede genç bir dolandırıcı olan Chivon'la tanışıyor. Chivon da zaten Kang Dong-won'un karakteri. Chivon, Byung Jae-wook'un davasıyla alakalı bütün detayları bilen bir adam. Haliyle bu sebeple bizim savcının da dikkatini çekiyor. İkisi bir şekilde hapishanede iletişim kuruyorlar ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. Savcımız dolandırıcıyı hapishane dışındaki planını hayata geçirebilmek için eğitmeye başlıyor ve tabii ki savcılık yeteneklerini kullanarak Chivon'u hapishaneden çıkarıyor. Sonrasında da dışarıda kendisine, yani savcımıza bu tuzağı kuran kişi her kimse, ondan intikam almaya başlıyorlar. Böyle bir hikayesi var. Ben bu filmi izlemiştim. Çünkü Hang Jong-min'in bir dönem çok fazla böyle arka arkaya filmlerini izlemiştim. Çok sevdiğim bir oyuncu. Birkaç tane özellikle gerçekten çok akılda kalıcı, çok eğlendiğim, izlerken böyle bambaşka yerlere gittiğim filmleri vardı Hang Jong-min'in. Ondan sebep diğer filmlerine de bakmıştım. Bu da o süreçte izlediklerimden bir tanesiydi. Çok fazla şey hatırlamıyorum filme dair ama keyifliydi diye aklımda kalmış. İzlerken eğlenmiştim bu filmi de. Kore'de de en çok izlenen film olmuş haliyle 9.707.000 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 25. film olmuş. A Violent Prosecutor. Adı da çok zormuş. Geçiyorum bir diğer filme. 24. sıradaki filmimizi bence hepiniz biliyorsunuz. Ve bu sırada olduğu için muhtemelen çoğunuz şaşıracaksınız. 24 numaralı filmimizin adı Parazit. 2019 yapımı. Başrol oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sung-kyun, Cho Yoo-jong, Choi Woo-sik ve Park So-dam. Bu bir kara komedi gerilim filmi. Şöyle bir konusu var. Bir tane ailemiz var. Karı koca, bir de 2 tane çocukları var. Çocuklardan biri kız, biri erkek. Erkek Choi Woo-sik, kızı Park So-dam canlandırıyor. Maddi durumları çok kötü. Baba uzun zamandır işsiz. İşsiz olduğu için de zaten parasal olarak çok büyük sıkıntıdalar. Berbat bir evde yaşıyorlar. İşte yağmur yağdığında ev sular altında kalıyor. Böcekler dolanıyor. Böyle yarı bodrum katı gibi bir evleri var. Ve bir gün bu ailenin erkek çocuğu olan Choi Woo-sik'in canlandırdığı karakterin bir arkadaşı bunları ziyarete geliyor. O arkadaş da bu arada Park Seo-joon. Böyle bir konuk oyuncu gibi bir şeydi filmde. Ziyarete geldiğinde böyle aralarındaki bir diyalogtan şöyle bir şey öğreniyor o çocuk. Zengin bir ailenin çocuğuna ders vermesi gerekiyormuş ve bir sebepten dolayı Park Seo-joon bunu geri çevirmek durumunda kalıyor. Onun yerine de bizim çocuk bu işe göz koyuyor ve diyor ki kendi kendine biz bu işi hallederiz bir şekilde. Aslında normalde öğretmenlikle alakası olmamasına rağmen zaten Park Seo-joon da Choi Woo-sik'e bu teklifi yaptığı için de bizimki bunu kabul ediyor. Sonrasında bu çocuk gidiyor zengin aileyle görüşüyor, konuşuyor. Oraya öğretmen olarak, yani o çocuklarına ders vermek üzere işe giriyor. Tabii ki çocukla kalmıyor bu iş. Evde çalışan insanları teker teker işlerinden ederek onların yerine kendi aile üyelerini evin içine dahil ediyor. Tabii ki bu arada o zengin
zengin aile bundan haberdar değil. Yani atıyorum birinin yerine giren hizmetçinin o çocuğun annesi olduğunu bilmiyorlar veya adamın babası olduğunu bilmiyorlar. Tamamen birbirinden bağımsız insanlar olduğunu zannediyorlar. Ve bu aile, işte Parazit ismi de tam olarak buradan geliyor. Zengin aileye tam olarak onların evlerine, onların hayatlarına böyle yavaş yavaş sızmaya başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Tabii ki böyle başlıyor ama sonra çok çok değişik yerlere gidiyor hikaye. Oraları da söylemeyeceğim spoiler olmasın diye. Genel itibariyle böyle bir özeti var. Çok böyle ultra farklı bir konusu yok ama zenginle fakir ayrımını güzel verdiklerini düşünmüştüm ben filmi izlerken. Belli başlı bazı replikler, bazı sahneler özellikle buna çok güzel hizmet etmiş. En basitinden şunu söyleyeyim ki zaten bu bir spoiler değil. Yağmur yağdığında bizim fakir aile tamamen o bodrum katından kaynaklı evleri sular altında kalıp eşyaları falan mahvolduğunda zengin tarafta da kadın telefonda arkadaşına şöyle bir şey söylüyor. Ay dün yağmur yağdı, mükemmeldi. Her yer temizlenmiş oldu. Çok hoşuma gitti falan gibi cümleler kuruyor. Adam da ters ters ona bakıyor. Yani onlar orada ne yaşıyorlar? Sen burada neyin romantizmini yapıyorsun gibi bir durum oluşuyor aslında. Bu filmi sevmeyen de çok, seven de çok. Tabii ki bu film sadece Kore ile sınırlı kalmadı. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. 2019 Cannes Film Festivali'nde premierini yaptı ve en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi kazanan ilk Kore filmi oldu Parazit. Kore'de de en çok izlenen filmlerden bir tanesi, 24 sırada dediğimiz gibi 10.313.000 kişi tarafından izlenmiş. Muhtemelen çoğunuz bunu ilk 3'te falan zannediyordunuz ama öyle değil. Koreliler için 24. sıraya oturmuş bu film. Bu tür konuları, bu tarz hikayeleri seviyorsanız bunu da sevebilirsiniz diye düşünüyorum ama tekrar ediyorum, bu filmi sevmeyenler de vardı. Ben sevmen taraftayım. Geçiyorum bir diğer filme. 23 numarada The Roundup No Way Out diye bir film var. 2023 yapımı. Başrol oyuncuları Ma Dong-suk, Lee Jun-yok, Munetaka Aoki. Bir de Japon varmış içerisinde. Türü aksiyon suç filmi. Aslında bu bir serinin bir parçası sevgili dostlar. The Roundup diye bir seri çekmişler Güney Kore'de. The Outlaws 2017'de çekilmiş. The Roundup 2022'de. Bu da The Roundup No Way Out'ta 2023'te çekilmiş. Bir de 2024'te çekilmiş olan versiyonu var. O da The Roundup Punishment filmiymiş. Böyle arka arkaya 4 tane film yayınlanmış. Bu 2023 yılında çekilen de bu listeye 23. sıradan girmeyi başarmış. Konusundan bahsedeceğim ama aslında çok klasik. Hepsi böyle bir polisimiz, bir dedektifimiz var. O da uyuşturucularla, uyuşturucu kaçakçılarıyla falan savaşıyor. Genel itibariyle çoğunun konusu bu. Daha doğrusu özetlerinden anladığım kadarıyla bu. Bunun konusunu kısaca söyleyeceğim. Güney Kore, Japonya ve Tayvan'ın işbirliğiyle yakalanan, 2017-2018 yıllarında yaşanan gerçek bir uyuşturucu kaçakçılığı davasına dayanmaktaymış. Metamfetamin içeren bir davaymış bu. Incheon'daki uyuşturucu suçlarını temizlemeye çalışan dedektif Ma Sok-do, o da Ma Dong-suk'un karakteri, gerçek adıyla da benzer bir isim olmuş. Onunla bu tür suçları işleyen bir çetenin savaşını konu alan bir film bu. Bu sırada güçlü bir Chaebol ailesinin oğluyla ve Japon yakuzalarıyla da karşı karşıya geliyormuş dedektifimiz. En geniş haliyle özeti bu. Bu tarz suç filmlerini seviyorsanız Ma Dong-suk bu konularda çok çok iyi. Çok başarılı gerçekten dövüş sahnelerinde. Zaten kendisi de, bilmeyenler için söyleyeyim, Hollywood'a kadar açılmış bir oyuncu. Angelina Jolie ile falan da filmleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kore'de izlenme sayısını söyleyeyim. 10.681.000 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 23. film olmayı başarmış. The Roundup No Way Out. 22. sırada eski bir film var. Shilmido. 2003 yapımı. Başrol oyuncuları Sol Kyung-gu, An Sung-ki, Jung Jae-young, Ho Jun-ho. Bu bir aksiyon drama filmi. Film 684. taburun gerçek hikayesini konu alıyor. Gerçek hikaye diyorlar ama bütün detayları bilmedikleri için de bazı tarafları, bazı yerleri kendileri dramatize etmişler. Kendileri yazmak durumunda kalmış. Şöyle bir konusu var. 1968 tarihinde Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkanını öldürebilmek için bir komando timini Güney Kore'ye gönderiyor. Fakat bu operasyon başarısız oluyor. Bu sefer Güney Kore bu duruma bir misilleme yapmaya karar veriyor ve onlar da idamlık mahkumlardan oluşan bir timi infaz etmiş gibi göstererek bir adaya götürüyorlar ve o adada onlara eğitim vermeye başlıyorlar. Amaçları da ne? Kuzey Kore'ye girip tıpkı onların yapmaya çalıştıkları gibi onların liderlerini, Kuzey Kore'nin liderini öldürmek. Bu adada çok zorlu bir süreç geçiriyorlar. Çok ağır şartlarda eğitim alıyorlar. Bu arada tabii ki de arkadaşlıklar, dostluklar ediniyorlar falan filan. Sonrasında da iş artık o bahsettikleri operasyonu gerçekleştirmeye geldiğinde işler birazcık farklı bir yönde
ilerlemeye başlıyor. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim zira çok büyük bir spoiler olur. İzlemenize gerek kalmaz. Ben biliyorum sonunu. Galiba bu filmi de yıllar önce izlemiştim ama çok da bir şey aklımda kalmamış ama özet az bir şey tanıdık geldi bana. Değişik bir hikayesi var, değişik bir film. Aynı zamanda zaten gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması sebebiyle de bence dikkat çekici bir tarafı var. Bilmiyorum, vaktim olursa bir daha bu filmi izlemek ister miyim? İsterim ama çok da aklıma gelmeyecek muhtemelen. Shilmido 22 sıraya oturmuş bu sayede. Bu arada Kore'de de en çok izlenen filmlerden birisi olmuş zaten çünkü bu listede anlatıyorum, başka ne olacaktı. 11 milyon 74 bin kişi tarafından izlenmiş. Güney Kore'de. Geçiyorum bir diğer filme. 21. sırada Tidal Wave yani Haeundae isminde bir film var. Haeundae Korecesi, Tidal Wave İngilizcesi. Bu da eski 2009 yapımı bir film. Sol Kyung-gu, Ha Ji-won, Park Jong-hoon ve Jong-hwa başrollerinde. Bu bir felaket filmi. Güney Kore'nin ilk felaket filmi olarak tanıtılmış hatta. Busan'da Haeundae diye bir bölge var. Orada geçiyor hikaye. Bir sahil kasabası gibi bir yer. Film önce gayet sakin, gayet tatlı, orada yaşayan insanların hayatlarını anlatarak başlıyor aslında. Haeundae'nin yerlisi olan Manshik 4 yıl önce derin deniz balıkçılığına gitmiş ve bir tsunami'de bir iş arkadaşını kaybetmiş. O olaydan sonra balıkçılığı tamamen bırakıyor ve Haeundae'de yaşadığı bölgede küçük bir sushi dükkanı işleterek hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu arada bir de kız arkadaşı var. Kız arkadaşı da Ha Ji-won'un karakteri. Onunla birlikte gayet mutlular ve hatta kız arkadaşına evlilik yapmayı planlıyor. Böyle tatlı tatlı aslında biz öncelikle onların hikayelerini izliyoruz. Fakat sonrasında bu tatlılığı bozan korkunç bir gelişme yaşanıyor. Bu bölgeye, onların yaşadığı bölgeye çok büyük bir hızla yaklaşan bir tsunami olduğunu öğreniyoruz. Sonrasında tabii ki de film klasik bir hayatta kalma filmine dönüşüyor. O tsunami o kasabayı vurduğunda bizim tanıdığımız o insanlar ve tabii ki de kasabanın diğer yerlileri hayatta kalmaya çalışıyorlar ve oradan sağ çıkmaya çalışıyorlar. Bunu da izlemiştim. Bu da çok fazla böyle aklımda kalmadı. Tek tük bazı sahneleri, görselleri var sadece. Ama güzel bir filmdi. Zaten eski de bir film. 2009 yapımı. Ama böyle bu tür felaket filmlerini seviyorsanız muhtemelen bunu da sevebilirsiniz. Bu film Güney Kore'de 11 milyon 324 bin kişi tarafından izlenmiş. Çok da güzel bir rakam. Bu şekilde de en çok izlenen 21. film olmuş. Geçiyorum 20. filme. The Attorney 20. sıradaki filmimizin adı. 2013 yapımı. Song Kang-ho, Kim Yong-e, Oh Dal-soo, Im Siwan başrollerinde. Bu bir hukuk drama filmi. Bir tane avukatımız var. Song Kang-ho'nun canlandırdığı. Kendisi zor şartlarda avukat olmuş. Bir ailesi var ve o ailesine bakmak için de önüne gelen bütün davaları kabul ediyor. Çünkü adamcağızın paraya ihtiyacı var. O yüzden de hiç seçici davranmıyor. Önüne gelen bütün davaları kabul ediyor. Fakat bir gün hayata bakış açısını tamamen değiştirecek bir davayla karşılaşıyor. Geçirdiği zor zamanlarda bizim avukata yemek veren, ona yardımcı olan, küçük bir restoranın sahibi olan kadının oğlu bir gün suçsuz yere gözaltına alınıyor. Avukatımız ilk başta sadece minnet borcunu ödeyebilmek için kadının oğlunun avukatlığını yapmaya karar veriyor ama sonrasında davayı incelediğinde arka planda çok değişik şeyler olduğunu öğreniyor ve sonrasında da tüm gücüyle bu davaya odaklanmaya karar veriyor. Bu tutuklanan gençler güya devleti yıkmakla, komünistlikle, devrimci kitaplar okuyup devlete karşı gelmekle suçlanıyorlarmış. O yüzden de bu kadının oğlunu tutuklayıp gözaltına alıyorlar. Tabii ki böyle bir şeyin asla astarı yok. Bizim avukat da bunu fark ettikten sonra önüne koyulan tüm engellemelere rağmen gençleri tek başına sonuna kadar savunuyor. Gençleri diyorum, sadece tabii ki o kadının oğlu değil, başka gençler de var işin içinde. O andan itibaren de tabii ki avukatın amacı sadece para kazanmak olmuyor. Çocuklarının daha iyi bir dünyada yaşaması için doğruları savunmaya başlıyor. Bu arada bu filmin bir de şöyle bir özelliği var. Kore'nin 9. başbakanı Romuyo'nun hayatından esinlenilmiş. Demek ki o adamın hikayesiymiş bu. Öyle söylemişler. Bu film Güney Kore'de de en çok izlenen filmlerden bir tanesi. 11 milyon 375 bin kişi izlemiş. Bu sayede de 20. film olmayı başarmış. 19. sırada The Roundup Punishment filmi var. 2024 yapımı. Az önce de söylemiştim ya, dörtlü bir seri çektiler diye. 2023 yapımı olan da vardı. Şimdi bu da 19. sırada 2024 yapımı olan versiyonu var. Ma Dong-suk, Kim Moo-yeol, Park Ji-won, Lee Dong-hee başrollerinde. Bu yine bir aksiyon suç filmi. Dedektifimiz Ma Dong-suk'un canlandırdığı karakter olan Ma Suk-do yine bu işin de başrolünde. Özetler birazcık karışık ama anladığım kadarıyla şöyle anlatayım size de. Filipinler'de aranan bir adam var. Bir gün onun öldüğünü öğreniyorlar. Onun ölümünün büyük bir çevrim içi yasa dışı kumar operasyonuyla bağlantılı olduğunu öğreniyorlar. Bu arada diğer karakterlerimiz var. Kim Moo-yeol'un canlandırdığı karakter Filipinler'de yaşıyor. Kaçırma, saldırı ve cinayet yoluyla Güney Koreliler için çevrim içi yasa dışı kumar pazarına hakim
hakim bir karakter. Bir de Güney Kore'de Jang Dong-chol yani Lee Dong-hye'nin canlandırdığı karakter var. O da bir bilişim teknolojileri şirketinin dahi CEO'su rolünde. Daha da büyük bir çevrim içi yasa dışı kumar sitesi kurmak için uğraşıyor kendisi. Tabii ki bizim sevgili dedektifimiz de bu kötü adamlarla kanının son damlasına kadar savaşmaya karar veriyor. Ya dedim ya, bu filmlerin aslında türü klasik, yani hepsi aynı. Bir tarafta dedektifimiz var, bir tarafta suçlular var. Çoğunluğu bu arada uyuşturucuyla bağlantılı ve tamamen onu çözmek için uğraşıyorlar. Güney Kore'de bu film 11.499.000 kişi tarafından izlenmiş. Diğer küsuratı da 934 bu arada. Azıcık daha izleyeymişler de bari 500.000 olaymış. Ne gıcık. 499.934. Neyse biz onu 500 sayalım. Bu sayede de en çok izlenen 19. film olmuş. Geçiyorum bir diğer filme. 18. sırada benim de zamanında izleyip bayıldığım, tekrar izlediğim ve bugün olsa yine izlesem asla sıkılmayacağım bir film var. Train to Busan. 2016 yapımı. Başrol oyuncuları Gong Yoo, Jong Yoo-mi, Ma Dong-suk, Kim Soo-han. Bu bir aksiyon, korku ve felaket filmi. Başrol oyuncumuz Gong Yoo, Seul'de bir fon yöneticisi. Karısından ayrı yaşıyor. Bir tane kızı var. Kızına kendisi bakıyor. Ama hiç de sevgisini göstermeyen, ona karşı böyle bir tık soğuk davranan bir baba kendisi. Kızcağız doğum gününden bir gün önce gidip babasına diyor ki yarın benim doğum günüm ve ben doğum günümü annemle geçirmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Baba tabii ki biraz karşı çıksa da kız ısrarlı davranınca kabul etmek zorunda kalıyor. Anne de bu arada Busan'da yaşıyor. Ertesi günde Seul istasyonundan Busan'a giden bir trene biniyorlar baba kız. Tren istasyondan ayrılmadan önce böyle son saniyede içeriye garip bir kız giriyor. Kızın hareketleri hiç normal değil. Böyle zombi gibi garip davranıyor ve sonrasında da etrafında bulduğu, gördüğü insanları teker teker ısırmaya başlıyor. Tıpkı zombiler gibi ısırdığı herkes kızın sahip olduğu hastalığı kapıyor ve onlar da aynı şekilde etraflarındaki insanlara saldırıyorlar ve bu sayede de böyle çığ gibi büyüyen, trenin içini dolduran garip bir savaş, garip bir hastalık yayılmaya başlıyor. Yani bunu şey gibi anlatmışlar. Hani zombi gibi değil de bir hastalık, enfekte olmuşlar gibi bir durumu var aslında. Hani zombi gözüyle bakarsanız belki bir tık gıcık gelebilir film ama açıklamaları böyle bir şey değil. Hastalık olarak anlatmışlar filmde. Sonra tabii ki de trenin içerisinde olan insanlar, işte Gong Yoo ve kızı, Ma Dong-suk var. Bir tane kadın var da hamile. O aynı şekilde onlarla birlikte dahil oluyor falan. Derken biz onların hayatta kalma savaşını izliyoruz. Araları bozuk olan baba kızın, Gong Yoo ile kızının yakınlaşmalarını, o sıcaklığı, o samimiyeti kurmalarını izliyoruz. İlk baktığınızda çok klişe bir zombi filmi gibi duruyor. Ama değil sevgili dostlar. Bu filme lütfen o gözle bakmayın. Benim ailem de normalde hiç sevmez bu tür filmleri. Zombiydi, şuydu buydu. Hele babam nefret eder. Ama ben bu filmi onlara izlettim. Ve izletmeden önce şunu dedim. Bak baba dedim, evet böyle bir olay yaşanıyor ama zombi gözüyle bakma o insanlara. Hastalıkmış gibi düşün. Ve dedim lütfen şu ön yargını bir at, önce şu filmi bir izle. Film bittiğinde hepsi filmi çok pozitif anıyorlardı. Hepsine ben sorarım genelde bir film izlettiğimde. Beğendiniz mi, ne hissettiniz falan diye. Evet ya çok güzel film olmuş falan diyordu hepsi. Train to Busan mükemmel bir film arkadaşlar. Mükemmel bir aksiyon. Ha bu arada o hastalık sadece trenin içiyle de sınırlı kalmıyor, onu da söyleyeyim. Dışarıda da bir şekilde yayılıyor. Muazzam bir felaket filmi ve böyle onun içinden çıkma savaşları çok güzel. Ma Dong-suk döktürüyor zaten o adamın, diyorum ya, aksiyonunu otur izle büyük bir keyifle. Yani Hollywood oyuncuları halt etmiş, öyle söyleyeyim size. Gong Yoo'nun aksiyonu çok başarılıydı. O dövüş sahneleri falan çok başarılıydı. 2-3 kere izledim galiba. Vallahi bir daha olsun, bir daha oturup izlemeyi de düşünüyorum. Aklımdan geçmiyor değil. 2016 yapımı, hala izlemeyenleriniz varsa çok büyük hata yapıyorsunuz. Ön yargılarınızı bir tarafa bırakın ve lütfen şu filmi oturun bir izleyin. Sonrasında da gelip bana teşekkür edersiniz artık. Bu film Güney Kore'de de en çok izlenen film oldu. 11.567.000 kişi izlemiş Train to Busan'ı. Kore'de olsam ben de muhtemelen gider bunu sinemada izlerdim. Böyle bir dev gibi bir ekranda izlemek eminim çok keyifli olurdu. Ve bu şekilde Kore'de de çok sevilen bir film olmuş. Geçiyorum bir diğer filme. 17. numarada Taegukgi diye bir film var. Bu da eski, 2004 yapımı. Jang Dong-gun ve Won Bin başrollerinde. Bu bir savaş filmi. İki tane kardeşin hikayesini anlatıyor. Won Bin ile Jang Dong-gun bu filmde kardeşler. Jin Sok, Won Bin'in karakteri. Küçük olan Jin Tae de abi, Jang Dong-gun'un karakteri. Şöyle ki sevgili dostlar, savaş çıkmadan önce gayet sade, gayet normal bir hayat yaşayan kardeşler bunlar. Kardeşlerden bir tanesi üniversite öğrencisi. Büyük olan ayakkabı tamirciliği
yapıyor, kız arkadaşı var, anneleri yaşıyor. Böyle hep birlikte gayet mutlu mesut yaşayan bir aile aslında. Fakat birden Kuzey Kore ve Güney Kore savaşı başlıyor. O savaş başladıktan sonra bizimkiler hemen savaştan kaçmak üzere yola çıkıyorlar. Fakat yoldalarken bizim bu kardeşler ordu tarafından, askerler tarafından fark ediliyor ve zorla askere alınıyor. Çünkü savaş var malumunuz. Sonrasında biz onların o savaştaki hikayelerini izliyoruz. O savaşın içerisindeki hikayelerini izliyoruz. Burada da şöyle bir hikaye var. Abi olan büyük kardeş bütün gücüyle böyle madalya kazanmaya çalışıyor. Başarılar elde etmeye çalışıyor. Çünkü bunun da sebebi şu. Kendisine denmiş ki büyük başarılar elde edersen eğer savaşta biz senin küçük kardeşini geri evine göndereceğiz. Bunu duyduktan sonra da haliyle sırf erkek kardeşinin eve gidebilmesini sağlayabilmek için de tüm gücüyle savaşmaya başlıyor. Böyle bir hikayesi var. Bunu sanki yıllar önce izlemiştim ama hiçbir şey kalmamış aklımda. Böyle yorumlarına baktım. Çok seven de var. Yani çok da bir şeye benzemiyor diyen de var. Bilmiyorum. İzleyip de görürsünüz artık merak ediyorsanız eğer. 2004 yapımı zaten eski bir film. Won Bin'in çektiği nadir filmlerden. Kendisinin eskiden böyle güzel işleri vardı ama sonrasında sadece reklamlarda görünerek hayatını idame ettirmeye devam etti. Konuda Koreliler çok kızıyor kendisine. Böyle bir oyuncu, böyle bir görseli olan bir oyuncu neden kendini geri çekti diye. Neyse bu biraz konu dışıydı. Bu sayede Taegukgi 17. sıraya yerleşmiş. Güney Kore'de de 11.746.000 kişi tarafından izlenmiş. Geçiyorum bir diğer filme. 16 numarada yeni bir film var. Exuma 2024 yapımı. Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin ve Lee Do-yoon başrollerinde. Bu bir doğaüstü korku filmi. Yüksek miktarda para karşılığında zengin bir ailenin mezarının yerini değiştirme işini üstlenen bir grup şeytan kovucu, bir cenazeci ve bir Feng Shui uzmanının gelişen olaylarını, hikayesini konu alıyormuş. Yeni doğan oğullarını hedef alan kötü niyetli bir güç tarafından rahatsız edilen zengin bir Koreli göçmen aileye yardım etmek için çağrılan iki şaman kardeş Kim Go-eun ve Lee Do-yoon'un karakterleri, onların hikayesini anlatıyor bu film. Değişik de bir konusu var. Çok da anlamadım açıkçası. Bir de şöyle bir bilgi vermişler. 2 bölüme ayrılmış bu film. İlk bölüm grubun mezarı bulunduğu yerden kaldırma görevini yerine getirmesi sırasında meydana gelen olayları anlatıyormuş. İkinci bölümde grubun çıkardıkları tabutun altında uğursuz bir sırrın saklı olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıkan hikayelere odaklanacakmış. Bu tür filmleri seviyorsanız belki bunu da seversiniz. Çok fazla izleyen, çok fazla seven insan vardı. Ben izlemedim. Duydum adını ama niyeyse çok da ilgimi çekmedi. Ama Kim Go-eun'la Lee Do-yoon tatlı bir ikili. Zaten filmde de kardeşlermiş. Güney Kore'de de bu film 11.912.000 kişi tarafından izlenmiş. Valla bu yıl çıkmış bir film için müthiş bir izlenme rakamı. Tebrik ediyoruz kendilerine. Geçiyorum bir diğer filme. 15. sırada yine benim severek izlediğim bir film var. A Taxi Driver 2017 yapımı. Başrol oyuncuları Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin, Ryu Jun-yeol başrollerinden bir tanesi yabancı, Alman da hatta galiba. Bu gerçek bir hikayeden uyarlanan bir film. Alman bir muhabirimiz var, Peter. Thomas Kretschmann dediğim zaten o. Kendisi Tokyo'da muhabirlik yapıyor. Bu arada dönem eski bir dönem. 1980'li yıllarda geçiyor. Tokyo'da muhabirlik yaparken bir meslektaşından Güney Kore'nin Gwangju bölgesinde bazı can sıkıcı olaylar yaşandığını öğreniyor. Ulaşmaya çalışıyor ama telefon hatları kesik olduğu için oraya da ulaşamıyor. Bu sefer bizzat kendisi Gwangju'ya gitmeye karar veriyor. O sırada Güney Kore'ye geliyoruz. Seul'de Song Kang-ho'nun canlandırdığı karakter olan Kim Man-sop taksi şoförü olarak geçimini sağlayan bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına bakmak zorunda kaldığı bir kızı var. Parasal olarak da sıkıntıda, kirasını ödeme konusunda da bazı zorluklar yaşıyor falan derken bizim bu taksici, o Alman muhabirin Seul'den Gwangju'ya gideceği haberini duyuyor birilerinden. Aslında kendi işi olmamasına rağmen paraya da ihtiyacı olduğu için aslında o kişinin elinden işini kapıyor gibi bir şey oluyor. Gidiyor, o Alman muhabiri buluyor ve onunla birlikte Gwangju'ya doğru yola çıkıyor. Tabii ki bir dil konusunda biraz sıkıntı yaşıyor olsalar da böyle tek tük bir şekilde anlaşmayı başarıyorlar. Alman muhabirin oraya neden gittiğini öğreniyor bizim taksici. Ve başlarda diyor ki ya alakası yok, öyle şeyler yaşanmıyor ki, Gwangju'da abartıyorlar falan diye gidiyor. Sonra bölgeye bir gidiyorlar ki Alman muhabirin anlattığından çok daha kötü olaylar yaşanıyor aslında orada. Zaten hikayenin sonrası o ikilinin Gwangju'da yaşadıklarını anlatıyor. Bu gerçek bir hikaye. Üniversite öğrencileriyle hükümet arasında, ordu arasında böyle bir çatışma yaşanmış ve çok fazla kişi hayatını kaybetmiş.
kaybetmiş. Çok fazla kişi tutuklanıp işkencelere maruz bırakılmış. Kore'nin geçmişinde de böyle can sıkıcı olaylar çok ne yazık ki. Ve o süreçte de biz aslında o hikayenin içerisinde de o muhabirle taksicinin durumlara verdiği tepkileri izliyoruz. Gerçek dediğimiz şey sadece Gwangju'da yaşananlar değil, taksiciyle Alman muhabirin arasındaki o mevzular da gerçek. Gerçekten öyle iki kişi yaşanmış. Sonunda da bayağı bir duygulanmıştım hatta. Öyle bir ikili gerçekten de varmış yani bir muhabirle taksici olarak. Bu filmde Güney Kore'de 12.189.000 kişi tarafından izlenmiş. Çok güzel bir filmdi. Çok da güzel sahneleri var. Çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Böyle filmleri çok başarılı yapıyor Kore. Bu konularda çok çok iyi. En azından hiçbir şey olmasa adamlar geçmişte yaşadıkları şeyleri, acı dolu şeyleri unutturmamaya çalışıyorlar halklarına. Haliyle Koreliler de böyle filmlere bayağı bir sahip çıkıyor diyelim. Geçiyorum bir diğer filme. 14 numaralı filmimizin adı Along with the Gods, The Last 49 Days. Ne ya, İngilizcesini söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak, boş ver, 49 Days'te gitsin işte. 2018 yapımı, başrol oyuncuları Ha Jung-woo, Ju Ji-hoon, Kim Yang-gi, Ma Dong-suk, Kim Dong-wook. Ma Dong-suk'un her yerden çıkmasını ne yapacağız peki? Bu fantastik aksiyon türünde bir film. 3 tane ölüm meleğimiz var sevgili dostlar. Ha Jung-woo, Ju Ji-hoon ve Kim Yang-gi'nin canlandırdığı karakterler. Kore'de şöyle bir anlayış var, yanlış bilmiyorsam eğer. Ölüm melekleri ölen kişileri hani böyle bir nevi sınava tabi tutuyorlar gibi bir şey. Hayattaki, yaşadıkları dönemdeki yaptıkları şeylere göre sanırsam işte cennete cehenneme girme durumu o sınavlara bağlı oluyor. Onların bakış açısından bahsediyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Bunu gören, okuyan birileri, bilen birileri varsa altta beni aydınlatırlarsa da sevinirim. Bu ölüm melekleri de böyle çok insancıl tipler. İnsanlara çok böyle pozitif yaklaşan tipler. Bu 3 ölüm meleğinin daha önce kurtardıkları, nasıl bir kurtarmadan bahsediyor inanın bilmiyorum. Bir itfaiyeci var. Onun asker arkadaşının davasını üstleniyorlar. Bir yandan o davayla uğraşırken o kişinin kendiliğinden ölmediğini ve öldürüldüğünü öğreniyorlar. Bunun peşine düşüyorlar. Bir yandan da aslında çoktan canının alınması gereken birisi var ama birden evlerinde beliren bir ev tanrısı yüzünden o kişinin de canı alınamıyor. Daha doğrusu dava farklı yerlere gidiyor. Onunla da başları belaya giriyor. Yani böyle iki tane şeyle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Birinin de sebebi ev tanrısı dedikleri kişi. Ev tanrısını da Ma Dong-suk canlandırıyor. Ma Dong-suk'un karakteri de 1000 yıl öncesinde davalarıyla ilgilenen bir melek. 3 meleğin geçmişi hakkında da bilgi sahibi. Ev tanrısı ölüm meleklerinin kaderini birbirine bağlayan gizemli geçmişlerini anlatma karşılığında yaşlı adamın hayatını almalarını geciktirmeyi teklif ediyor. Hiçbir şey anlamadım. Oturun izleyin. Var Netflix'te. Yani ben bunun ikincisini izlemiştim. Bunu daha izlememişim. Onu fark ettim. Bunu izlemeden ikinciyi izlemişim. O güzeldi. Bunu izlemediğim için yorum yapamayacağım ama bu da garip bir özeti var. İzlemeden de anlayamayacağız muhtemelen. 12.278.000 kişi tarafından izlenmiş bu film Güney Kore'de. Bu sayede de 14. film olmuş. Tekrar ediyorum. Anlamadınız mı? Merak mı ettiniz? Otur izle arkadaşım, var Netflix'te. Geçiyorum bir diğer filme. O kadar değişik bir film ki bu. Yani ben bu filmle alakalı nasıl bir tanım yapabilirim inanın bilmiyorum. Çok üzücü ama gerçek de bir hikaye aynı zamanda. En sevdiğin Kore filmleri ne diye sorulduğunda 2 tane film aklıma geliyor. Çok etkilendim izlerken. Yani neyinden etkilendin diyebilirsiniz bilmiyorum. Geldik bir numaraya. Bunu muhtemelen hiçbiriniz tahmin edemeyeceksiniz. Forrest Gump'ı izleyenleriniz varsa bu filmi o tarz bir film olarak düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bakın burada güzel bir şekilde anlatmış. Yani şu kelimeyi yuvarlamadan nasıl okuyabilirim bilmiyorum. Masquerade falan diye çıkıyor elimde olmadan. Ve korkunç bir sayı olarak adaletsizlik var ortada.